Merhaba arkadaşlar, DizanCAD teorik eğitimin 5. günü. Bugün FotoDigit programıyla başlayacağız eğitime. Masa üstündeki FotoDigit simgesini çift tıklayarak programımı açıyorum. Resmi çekmeden önce kalıpları masaya yerleştirirken masa çevresinden yaklaşık 3 santim kadar boşluk bırakmaya dikkat ediyorum. Fotoğraf makinesinin masada odaklandığı yere, yani masanın ortasına mutlaka bir kalıp gelmesine dikkat ediyorum fotoğraf çekiminin kalitesi açısından. Artı olarak da kalıpları yerleştirirken kalıp köşelerinin kalkık kalmamasına dikkat ediyorum. Mıknatıslar ya da toplu iğne yardımıyla kalıplarımı düzgün bir şekilde yerleştiriyorum masama. Yerleşim işlemini yaptıktan sonra gelip dosyamı oluşturacağım. Lib gördüğünüz gibi FotoDigit'in kütüphanesi. Yine bütün dosyalarım kütüphanenin altında, yani Lib'in altında oluşuyor. Yeni bir model dosyası oluşturmak için Lib'i seçip üstündeki ikinci ikon yeni model ikonunu bir kere tıklıyorum. Model kartım açılıyor. Buraya oluşturacağım modele göre bilgilerimi giriyorum. Kalıp adı, modelimin kodu 9038. Kalıp kodu ve açıklamayı yazabilirim ama ben şu anda boş bırakacağım, ihtiyaç duymuyorum. Tarihini gördüğünüz gibi tarihini, saatini otomatik oluşturuyor. Ölçü birimi toleransıyla onlar zaten ayarlı, onlarla da bir işim yok. Bedenlerde istersem yandaki oka basarak daha önce oluşturulmuş beden şablonlarından birini seçebilirim. Ya da beden aralarına virgül koyarak kendim manuel yazabilirim. 38 virgül 40, 42, 44, 46, 48 gibi. Beden sonrasında bir virgül kalmamasına dikkat ediyorsunuz. Çünkü virgül kalırsa virgül bir sonrasında beden var anlamına gelir ve size boş bir beden atar. Sonra oluşturduğum şablona göre ana beden seçimi yapıyorum. Modelimin ana bedeni 38. Kumaş seçimi yapıyorum. Masada resmi çekilecek kalıplar hangi kumaştan kesilecekse onların burada kumaş seçimlerini yapıyorum. İster yine kumaş cinsimin üzerine çift tıklayarak kullanacak kumaşlara seçim yapabilirim. Ya da kumaş cinsimi seçip oklar yardımıyla da yan tarafa seçim yapabiliyorum. İstersem yeni butonuna basıp yeni bir kumaş cinsi ekleyebilirim. Tamam dediğimde gördüğünüz gibi hem kullanacak kumaşlara eklenir hem de kumaşlara eklenir. Yani artık bir dantel kumaşım oluşmuş olur istediğim zaman kullanabilmem için. Şimdi ihtiyacım olmadığı için bunu tekrar kumaşlara gönderiyorum. Kumaş cinslerimi de seçtikten sonra tamam diyerek işlemi onaylıyorum. Ve resim çek onayla işlemini yaparak resmimi çekiyorum. Onayla dediğim anda bana dosyam açılıyor düzeltmeleri yapabilmem için. Onaylaya bastığımda gördüğünüz gibi bana dosyamı açtı. Bahsettiğim sarı çizgi şu. Masa çevresinden 3'er santim boşluk bırakın demiştim. Bahsettiğim sınır çizgisi bu. Kalıplar bu çizginin dışında kalırsa DizanCAD'e düzeltemeyeceğiniz bir şekilde bozuk halde gelir. Bu yüzden çekim yaptıktan sonra dikkat ediyoruz. Eğer bu çizginin dışında kalmış olan kalıp varsa mutlaka bu resmi tekrardan alıyoruz. Kalıbı düzelttikten sonra bu şekilde düzeltme işlemine devam etmiyoruz. Resmim geldikten sonra 4. ikondan taramaya başla diyerek kalıplarımı otomatik olarak tarattırıyorum. Gördüğünüz gibi taranan kalıplarım maviye dönüyor. Tarama işlemini bekliyorum bu sırada. Otomatik tarama sayesinde manuel dijite göre çok daha kısa sürede kalıplarımı taramış oluyorum. Evet, taramam bitti şu anda gördüğünüz gibi. Düzeltme yaparken yine mouse'un tekerleğiyle kalıplarımı yaklaştırıp uzaklaştırabiliyorum. Mouse'un sol tuşuna basılı tutarak ekranımı hareket ettirebiliyorum istediğim gibi şu şekilde.
İkonlarım DesignCAD'deki ikonlarla aynı. Seçim okumuz yine aynı şekilde bizi fonksiyonlardan çıkaran ok. Nokta ekle, nokta taşı, nokta sil, nokta tipini değiştir. Gördüğünüz gibi ikonlarımız aynı. Sadece burada birazdan göreceksiniz kullanım şekilleri biraz daha basitleştirilmiş size zaman kaybı olmaması için. Kalıbımı düzeltmek için öncelikle olabildiğince yaklaştırıyorum. Çünkü yaklaştırdığım zaman kalıbımın hattını daha net görebiliyorum. Burada köşem yerinde bir sıkıntı yok. Burada köşe noktası olması gereken bir yer var. Nokta tipini değiştir diyerek onu köşe noktası haline getiriyorum. Nokta taşıyla noktamı yerine taşıyorum. Kalıpta fazla noktalarım varsa hattımı bozacağı için ya da seri verdiğimde dalgalanma oluşturacağı için bunları siliyorum. Arka eteğim kumaş katıymış. O yüzden kumaş katı hattımda nokta olması hata olacağı için kumaş katı hattımdaki bütün noktaları temizliyorum. Burada ayrıca işlem yaparken sürekli kalıbı büyütmek için ya da çekebilmek için seçim okuna basarak fonksiyondan çıkmanıza gerek yok. Herhangi bir işlemdeyken ben kalıbımı büyüttüm ve diğer tarafını görmek istiyorum. Kalıbımı çekmek istiyorum. Klavyedeki boşluk tuşuna basılı tutarak kalıbınızı istediğiniz gibi mouse'la çekebiliyorsunuz. Boşluğa basılı tuttuğunuz sürece içinde bulunduğunuz fonksiyon donuyor. Tekrar işlem yapacağınız zaman boşluk tuşunu bırakıp işleminize devam edebiliyorsunuz. Yani sürekli fonksiyondan çıkmanıza gerek kalmıyor. Bu şekilde noktalarımı düzeltiyorum. Kalıpta yanlış bir işlem yaptığınızda ya da nokta sildiğinizde kalıbınızın hattı bozuluyorsa eğer yaptığınız işlemleri Ctrl+Z tuşlarıyla birer adım geri alabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Kalıbımda çıt olan yerlerim var. Onlara şimdi çıtlarını ekleyeceğim. Çıt ekle fonksiyonum. Noktamın üzerine bir kere tıklayarak çıtımı atıyorum gördüğünüz gibi. Burada çıtım var. Aynı şekilde buraya da ekliyorum. Şu anda bu kalıpta olan işlemlerim bitti. Kumaş katı olduğu için burada düz ip almıyorum. Direkt DesignCAD'de düz ip alma işlemini yapacağım noktadan noktaya alabildiğim için. Kalıbın ismini yazacağım. Seçim okuna bir kere basarak fonksiyondan çıkıyorum ve kalıbın üzerinde mouse'un sol tuşuyla çift tıklayarak parça kartımı açıyorum. Parça adı arka etek. Kumaşımı seçiyorum hangi kumaştan kesileceğini ve tipini seçiyorum yani yön bilgisini. Kumaş katı olduğu için orijinal seçerek tamam diyerek işlemi onaylıyorum. Burada kayıt yaptığınız işlemi görebilmeniz için kalıbın üstünde yazıyor yazınız. Ama normalde bu DesignCAD'e geldiğinde yandaki parça listesinde yazacak. Yani kalıbınızın üzerinde kalmayacak. O yüzden bunu düzeltmek zorunda değilsiniz. Aynı şekilde diğer kalıbıma geçiyorum. Kavisli hatlarda nokta azaltırken aralardan noktaları silerek kavisi bozmadan noktalarınızı temizleyebilirsiniz. Köşelerim gayet iyi görünüyor. Burada bir çıtım var. Nokta olmasa da direkt çıt ekle fonksiyonuyla buraya Photodigit'te çıtımızı atabiliyoruz gördüğünüz gibi. Düzeltme işlemlerim bitti. Şurada bir çıt gösteriyor bana. Aslında orada çıtım yok. Çıt sil diyerek onu siliyorum. Buradaki düz ipim açılı bir düz ip olduğu için bunu Digit'te alacağım. DesignCAD'te yönünü bulmak için uğraşmayayım diye. Düz ip ekle fonksiyonuyla kalıbımın üzerindeki düz ip çizgisi üzerinden mouse'un sol tuşuyla tıklayarak şu şekilde düz ipimi rahatlıkla alıyorum. Artık kalıbımı kaydedeceğim. Yine seçim okuna basıp kalıbın üzerinde sol tuşla çift tıklıyorum. Arka roba iç. Astar olacak kumaşımı seçiyorum ve yönümde her 2x yani çarpı 2 olacak. Tamam diyerek işlemi onaylıyorum. Bu
Bu şekilde bütün kalıplarımı düzeltiyorum. Özellikle milaj kağıdından olan kalıplarda dijit yapmadan önce imkanınız varsa eğer kalıplarınızı ütüleyerek masaya yerleştirirseniz daha az sorun yaşarsınız düzeltme açısından. Kalıbınızda bir iç yazı yazmanız gerekiyorsa, şurada büzgü varmış mesela, belirtmek istiyorsanız eğer, iç yazı ekle ikonuyla aynı şekilde bunu Dizanket'te olduğu gibi yazabilirsiniz. Neymiş? 7 santim büzgü diyoruz. Boyutunu ayarlıyoruz. 1 santim. Tamam dediğimizde bu şekilde kalıbın üzerinde yazıyor. Şurada da aynı şekilde bir çıtım varmış. Noktam olduğu için direkt noktamı çıtımın olduğu yere taşıyıp üzerine de çıt ekle fonksiyonuyla çıtımı ekliyorum. Burada noktalarım yeterli gelmedi. Bir tane nokta eklemek istiyorum. Nokta ekle diyerek dijitte istediğiniz yere direkt mouse'un sol tuşuyla tıklayarak gördüğünüz gibi nokta atabiliyorsunuz. Kırmızı nokta köşe noktası atıyor. Eğer kavisliyse yeriniz nokta tipini değiştir diyerek bu şekilde kavis noktası haline getirebiliyorsunuz. Kalıpları düzeltme işlemlerim bitti. Dizankete atmadan önce sağ taraftan bir kaydet butonuna basarak yaptığım işlemleri kaydediyorum. Öncelikle kalıp üzerindeki düzeltmeleri. Sonrasında da en baştaki mavi diskete kaydete gelip burada gördüğünüz gibi Dizanket'in kütüphanesini açıyor bana. Klasörlerimi gösteriyor. Hangi klasörün içine atacaksam klasörümü seçip elbise klasörümü seçiyorum ve alttan kaydet butonuna basarak elbise klasörümün içine bu dosyayı göndermiş oluyorum. İşlem başarıyla tamamlandı diye uyarıyor beni gördüğünüz gibi. Tamam deyip onaylayarak dijiti kapatıp Dizanket'e geliyoruz. Audio Jungle. Burada dosyamı kaydettiğim klasörü buluyorum. Elbisenin içine atmıştım. Gördüğünüz gibi model dosyam burada 9038. Model dosyama çift tıklayarak ya da direkt yine aynı şekilde seçip kalıp tasarım butonuna basarak girebilirim. Gördüğünüz gibi kalıplarım buraya geldi. Şimdi tek tek kalıplarımı düzelteceğim, yönlerini döndüreceğim, düz iplerini ekleyeceğim ve serisini yaparak pastala hazır hale getireceğim. Tek tek kalıplarımı alıyorum. 2 ile ve 3 tuşuyla kalıplarımı döndürüyorum. Düz ipimi ekliyorum kalıba. Boyunu kısaltıyorum. Arka eteğim kumaş katıydı. O yüzden düz ipim burada kalabilir. Gelip direkt kumaş katını açıyorum. Yapacağım herhangi bir düzeltme yok. Bu şekilde kaldırıyorum, kaydediyorum. Ön eteğimi alıyorum aynı şekilde. Düz ipini ekleyeceğim. Ön eteğim kumaş katı olmadığı için düz ip taşı diyerek düz ipimi kalıbıma göre ortalıyorum ki yazılarım dışarı çıkmasın. Bu parçamı da kaldırıyorum. Bu kalıpların düz ipleri eklenmişti. Sadece yönlerini düzeltiyorum. Burada metinim dışarı çıkmış. Metin taşı diyerek yazımı ortalıyorum kalıbıma göre. Bu kalıplarda da düz ipim yoktu. Düz ip ekle diyerek düz iplerimi ekliyorum. Kaldırıyorum bu kalıbımı da. Aynı şekilde bu kalıba da düz ipini atıyorum.
Taşıyorum düz ipimi yine. İşlemlerim bitti. Şimdi parçalarımın tümünü ekrana getireceğim. Sağ klik, tümünü ekle diyerek serilerini vereceğim. Orantılı serilemeyle yapacağım işlemimi. Aynı olan bütün noktalara seri değerlerini veriyorum. Bu şekilde tek tek yapıp kaldırmaktansa daha kolay seri vermiş oluyorum. Şimdi artık değerim değişiyor. Sabitlenecek yerleri yaklaşıp S tuşuna basarak sabitliyorum. Özellikle kumaş katı haslarımı şu şekilde. Bir açıklık vereceksem eğer onları da veriyorum. Sonrasında serilemeyi göster diyerek serilerimi açıyorum. Burada bir hata yapmışız. Sabitlememişiz. Rahatlıkla fark ediyoruz zaten gördüğünüz gibi. Evet, şu anda gayet düzgün görünüyor. Seçim okuna basarak kumaş katı açık halinde görüyorum eteğimin. İşlemim bittikten sonra kaydet diyerek, tüm parçaları kaydet diyerek seri işlemlerimi de bu şekilde kaydediyorum. Serimi kaydettikten sonra artık direkt pastala geçmek istiyorum. Sayfamı kapatıyorum. Evet, kaydetsin değişikliklerimi. Yeni bir dosya olduğu için ve direkt kalıp tasarıma giriş yaptığım için beni ana sayfaya yönlendirdi. Şimdi çift tıklayarak dosyama tekrar giriş yaptığımda artık model tasarım sayfasına geliyorum. Pastala gitmeden önceki son kontrol sayfamız ayrıca. Buradan tek tek kalıplarımızı kontrol ediyoruz. Kumaşlar doğru seçilmiş mi, yönler doğru seçilmiş mi bakıyoruz bu şekilde. Evet. Gayet düzgün her şeyimiz. Eğer bir değişiklik yapacaksak yaptığımız değişiklikten sonra mutlaka kaydet diyerek değişikliği onaylıyoruz. Ya da birden fazla parçada değişiklik yaptıysak buradaki en baştaki mavi disketten de diğer çoklu değişimleri de kaydedebiliyoruz. Her şeyim düzgün yolunda, artık pastala geçiş yapabilirim. Buradaki pastal bölümüne tıklayarak pastalın sayfasına geliyorum. İlk ikonum pastal. İkonuma tıkladığım zaman pastal ekle fonksiyonumu görüyorum. Pastal ekle dediğimde de pastalı ekleyeceğim pencerem açılıyor bana. Pastal adına modelimin kodunu 9038, bir de artı olarak kumaşımın cinsini yazıyorum. Venezia'dan kesilecek. Kumaş enini santim olarak olduğu için noktalı değil de, yani 1.47 ise 147 olarak giriyorum. Çekme ya da salma verecekseniz burada veriyorsunuz işlemleri. Neydi? Eğer kalıbımda çekme varsa 100'ün üzerine ekliyordum. 102 çekiyorsa 102 olarak yazıyordum. Salma varsa da, diyelim ki %4 salıyorsa da 100'den çıkartıp 96 olarak giriyordum değerimi. Ama şu anda böyle bir değer vermeyeceğim için 100'e 100 olarak kalacak bu değerlerim. Sonrasında kumaş cinsimi seçmem gerekiyor. Kumaş cinsimi seçtiğim anda gördüğünüz gibi bu kumaşa tanımlı olan kalıplarımı burada görüyorum. Yine buradan da kontrol edebiliyorum. Gördüğünüz gibi arka eteğim orijinal, diğerleri çarpı 2 olarak gelmiş. Bedenlerimi seçiyorum. İlk bedene tıkladıktan sonra mouse'un sol tuşuna basılı tutarak diğer bedenlerimi de tarayarak seçebiliyorum bu şekilde. Adetim 1, yani her bedenden birer adet olsun istiyorum. Sonrasında da ekle butonuna basarak
seçimimi yapmış oluyorum. Ekleniyor burada, kalıp bilgilerim geliyor. Yanlış bir seçim yaptıysam sil butonuna basıp burayı temizleyip sonrasında seçimimi düzelterek tekrar ekle diyebiliyorum. Eklediğiniz anda burada pastaldaki toplam iş, yani toplam beden ve toplam parça sayısını görebiliyorsunuz. Aynı zamanda kontrol edebilmek için. İşlemimi tamam butonuna basarak onaylıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi pastalım eklendi. Eklenen pastalın üzerine çift tıklıyorum. Artık pastalı atacağım sayfaya geldim. Pastal sayfasına. Burada da kalıplarınızı kontrol edebilirsiniz. Yönlerinizi kontrol edebilirsiniz. Buraya geldikten sonra artık süper pastalla ya da manuel olarak yerleştirme yapabilirim. Öncelikle süper pastalı görelim. Süper pastal ikonumuz burada. Üzerine geldiğiniz zaman ismi yazıyor. Ayrıyetten de pastal menüsünden de süper pastal diyerek giriş yapabilirsiniz. İkonumu tıkladıktan sonra süper pastal pencerem açılıyor. Pastaldaki bedenler kısmından isterseniz beden çıkartabilirsiniz. Bu şekilde seçimini kaldırarak. Burada yön 1'i işaretleyerek pastalın yönlü atılmasını sağlayabilirsiniz. Yani işaretli bedenlerin sola, işaretsizlerin de sağa bakmasını sağlayabilirsiniz. Yön 2 ile de aynı şekilde yönlü seçim yapabilirsiniz. İsterseniz de seçimi kaldır diyerek kendiniz de istediğiniz bedenleri işaretleyebilirsiniz. Kumaşınız zaten işaretli seçili olarak gelir. Gruplardan isterseniz bedene göre atım yapabilirsiniz. Yani bedene göre işaretlediğinizde gördüğünüz gibi artık bedenleri gruplandırdı. Yani 38, 40, 42 olarak sıralı atacak. Ya da buradan istediğiniz bedenleri seçebilirsiniz. 1 yazanlar önce atılsın, 2 yazanlar da onun sonrasına gelsin diyerek de merdiven pastal şeklinde bir atım yapabilirsiniz. Ayrıca bedene göre seçtiğinizde gruplar arası boşluktan her beden arası ne kadar boşluk kalacağını belirleyebilirsiniz. Parçalar arası boşlukta karışık attığınız zaman, bedene göre olmadığı zaman her bir parça arası ne kadar boşluk olacağını yazabilirsiniz. Diyelim ki 1 milim boşluk istiyorum. Açı kutucuğuna ne değer verirseniz pastalda yerleşim yaparken düz ipini o dereceye kadar döndürme imkanı sağlıyorsunuz. Yani serbest bırakıyorsunuz parçayı o dereceye kadar. Buraya diyelim ki 10 derece yazdığım zaman açı kutucuğunu işaretlediğim parçayı 10 dereceye kadar döndürebilirsin demiş oluyorum. Düz ipini döndürmüş oluyor bu şekilde parçanın. Böyle bir yerleşim yapmış oluyor. Süremiz 3 dakikadır varsayılanı. İsterseniz buradan süreyi düşürüp ya da uzatabilirsiniz. Normalde pastal boyuyla doğru orantılıdır. Yani 7 metrelik bir pastalınız varsa 7 dakika bir süre vermeniz gerekir ki en verimli halini bulması için deneme imkanı tanıyabilirsiniz. Aynı zamanda alt kısımdan da burada beden çıkarttığımız gibi buradan da parça çıkartabiliyoruz. İşte işaretini kaldırdığım parçalar pastala atılmasın diye buradan kutucuklardaki işareti kaldırabiliyoruz. Çevir 180 verimlilik esaslı bir özelliktir. Bütün parçalara kendi içinde dönebilirsin özelliği verir. Bu şekilde en verimli haline getirir pastalı. Çevir 90 da aynı şekilde verimlilik esaslı çalışır. Parçaları hem en hem boy olarak atabilirsin demek anlamına gelir. Sabit 180, sabit 90 ve sabit 45 özelliklerinde seçtiğiniz derecede parçaları döndürür ve sabitler. Açıyı görmüştük. Çevirde kapak pastal kullanıyorsanız eğer çevir özelliğini kullanabilirsiniz. Bu şekilde parçalara döndürerek 180 derece takla attırarak yerleştirir. Kalıp yönü fix dediğinizde işaretli olan kalıbı fixlemiş olursunuz. Yani kalıp hiçbir şekilde dönmez. Tüp özelliğinde de eğer tüp kumaş kullanıyorsanız kumaş katı olan parçaları seçebilirsiniz. Sadece kumaş katı olan parçaları seçtiğinizde mesela bizim arka eteğimiz kumaş katıydı. Buradan da üst ve alt ya da sadece alt diyerek de pastala diziliminde nasıl dizilmesi gerektiğini seçebilirsiniz.
Blok atım ayarlarıyla ilgili de şöyle bir örnek vereyim. Tıkladığınız zaman şöyle gördüğünüz gibi pastala çizgiler oluşturma imkanı sağlıyor size. Şimdi kaldıralım bu çizgileri. Mesela pastalda uzaklık olarak 110 santime, kalınlık olarak da 3 santimlik bir çizgi oluştur dediğimde bu şekilde pastalda çizgilerimi oluşturuyor. Blok atım imkanı sunuyor size. İstediğiniz uzaklıkta ve istediğiniz kalınlıkta pastal boyunda bu şekilde çizgiler oluşturabiliyorsunuz. Yön 1'i seçip pastalı çalıştıracağım şimdi atımlarını görmemiz için. Pastal çalışmaya başladığı anda kalan süreyi, verimliliğini, pastal boyunu ve birim metrajını görebiliyorsunuz. Yerleşimini takip edebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Her renk bir bedeni temsil ediyor pastalda. Yönlü atım yaptığım için gördüğünüz gibi aynı renk olanlar, yani aynı bedene sahip parçalar tek bir yöne bakıyor. Gördüğünüz gibi kırmızılar sağ tarafa bakarken maviler sol tarafa bakıyor. Yani parçalar kendi içinde dönmüyor. Böylece renk yapan ya da hav yönü olan kumaşlarda kullanabiliyorsunuz bunu. Süreyi beklemek istemiyorum. İşlemi sonlandır diyerek evet deyip pastal atım işlemini durduruyorum. En son haliyle pastalım gördüğünüz gibi ekrana geliyor. Tekrar bir deneme yapmak isterseniz süper pastalın hemen yanından pastalı boşalt ikonunu tıklayarak parçalarınızı tekrar yukarı atabilirsiniz ve tekrar süper pastal diyerek buradan işlemi seçebilirsiniz. Yön 1 değil de artık çevir 180 ile atmak istiyorum. Çevir 180 yazısının üzerine tıkladığımda bütün parçalarımı işaretliyor ve tekrar çalıştır diyerek pastalımı başlatıyorum. Gördüğünüz gibi artık bedenler de kendi içerisinde dönüyor. Yani kırmızılar bakın hepsi aynı yöne bakmıyor. Çünkü her bir parçaya kendi içinde dönebilirsin diye bir özellik vermiş olduk. Bu şekilde verdiğimiz sürede en verimli halini bulana kadar pastal devam ediyor. Tekrar işlemi sonlandırıyorum. Pastalı boşalt diyorum. Tekrar süper pastal. Sabit 90'ı seçerek kumaşınızın esneme yönü tersine ise eğer bu şekilde hepsini, bütün parçaları dik olarak çevirerek bir pastal atımı yapabilirsiniz. Sonlandırıyorum işlemi. Buradan belirli parçaların 180 derece dönmesini isteyip sadece tek bir parçanın 90 derece ya da işte 45 derece dönmesini sağlayabilirsiniz. Şu şekilde sadece arka roba üstüm 45 derece dönsün diyorum ve çalıştırla başlatıyorum pastal atımını. Gördüğünüz gibi sadece işaretlediğim kalıp 45 derece dönmüş oldu. Bu şekilde farklı seçimler yaparak pastalı en verimli haline getirebilirsiniz. Pastalı attıktan sonra çizdirmek isterseniz süper pastalla atıyorken hazır onu da göstereyim. Pastal atımını gerçekleştirdim. Artık Plotter'a göndermek istiyorum. Üçüncü ikon Plotter. Plotter'a tıkladığınızda pastalı kaydetmelisiniz diye bir uyarı geliyor. Evet dediğimde beni çizici sayfasına yönlendiriyor. Gördüğünüz gibi daha önce çizime gitmiş olan pastallarım farklı bir renkte, yeni gönderdiğim pastal farklı renkte ayırt edebilmem için. Pastalımı seçip listede seçili olan pastalı çizdir diyorum. Ve artık pastalım Plotter programına gitmiş oluyor. Bu sayfayı kapatıp diğer sayfalarımı da aşağıya indirip Plotter programına gelip buradan pastalımı görebiliyorum. Pastalın üzerine bir kere tıkladığımda görüntüsü gelir. Daha sonra çizdir butonuna tıkladığımda ise
pastalımı çizdirmeye başlayabilirim. Audio Jungle. Çizimi bu şekilde gönderebiliyoruz pastalımızı. Şimdi manuel yerleşim pastalını görmek için pastalı boşalt diyerek parçalarımı yukarı alıyorum. Burada hangi parçadan başlamak istersem parçanın altındaki işlem butonuna basıyorum. Oklar yardımıyla parçalarımı ara gönderiyorum bu şekilde. Buradan da istediğim gibi parçamı tıklayarak ister yön tuşlarını kullanarak klavyedeki yön tuşlarıyla parçamı yerleştirebilirim. Gördüğünüz gibi parçanın içi renklendiği an yerleşmiş demektir pastala. Ya da parçayı seçip mouse'un sol tuşuyla sürükleyerek de bu şekilde pastalımı yerleştirebilirim. Parçamı aldıktan sonra döndürmek istersem F2 ile 90 derece döndürebilirim. Bu şekilde yerleştirebilirim. Diğer parçamı alacağım ara. Ya da F2 ile 90 derece parçayı seçtikten sonra F3 ile istersem bu şekilde 180 derece takla attırabilirim. Yerleşim verimliliği açısından F4 ile sola doğru 1 derece hassas şekilde düz ipimi kaydırabilirim. F5 ile sağa doğru aynı şekilde hassas olarak düz ipimi oynatabilirim parçayı sıkıştırmak adına. F6 tuşuyla parçamı istediğim yerde bu şekilde sabitleyebilirim, pastala yerleştirebilirim. Ve pastalda sadece F6 tuşuyla parça üzerine bindirme yapabilirim. Mesela eteğim biraz şöyle binsin dersem bu şekildeyken F6 tuşuna bastığımda gördüğünüz gibi parçalarımı üst üste bindirmiş oldum. Ama bana aynı anda da parçalar üst üste diye program uyarı verdi. Bunu kaydederken, kapatırken ve çizdirirken sürekli sizi uyarır. Uyarıya rağmen eğer çizdirirseniz bu şekilde plotter'dan çıktısını alabilirsiniz. Bu şekilde ayırıyorum şimdi parçamı. Pastal yerleşimim bu şekilde. Döndürüyorum. Önce eteklerimi yerleştireceğim. Bu arada manuel yerleşimde pano pastallarınızda özellikle pastalda çizgi oluşturabilirsiniz. İşte etekler suya gelsin, desenli kısma gelsin derseniz eğer kumaş, çizgi oluştur özelliğiyle pastalda, yatayda, dikeyde ya da iki tarafa da değer vererek kare olarak çizgiler oluşturabilirsiniz. Çizgili pastallarınızda, kare pastallarınızda. Şimdi ben yataya 1 adet diyorum ve 40 santim diyorum. Tamam dediğimde bu şekilde 40 santime çizgim oluştu gördüğünüz gibi. Bu şekilde parçalarımı çizgiye göre de yerleştirebilirim. İşte desene gelecek parçalar çizgiye göre yerleşsin, diğerleri çizgiye gelmesin diyerek de pastal yerleşimi yapabilirim pastalımda. Pastalda F12 tuşuyla istediğim parçaları bloklayabilirim şu şekilde. Parçalarımı yan yana getiriyorum. Mouse'un sağ tuşuyla kare içine alıp bırakıyorum. Sol tuşla bir kere herhangi birinin üzerine tıklıyorum. Şu an gördüğünüz gibi parçalarımın hepsini bir görüyor. F12 tuşuna basarak parçalarımı blokluyorum. Çevresinden 2 santim kesim payı vermiş oluyorum. Ve sonrasında yine yön tuşuyla parçalarımı istediğim yere yerleştirebiliyorum. Tekrar F12'ye basarsam eğer bloklama işlemini kaldırmış olurum çevresindeki 2 santim kesim payını. Parçalarımı tekrar yukarıya gönderiyorum. Pastalı boşalt diyerek. Geçici barı boşalt diyerek de bu ara bardaki parçaları parça listesine gönderebiliyorum. Bu şekilde. Pastaldan çıkmadan eğer istersem kumaş enini değiştirebiliyorum. Kumaş eni butonuna basarak. İstersem 150 yapıp büyütebilirim. Gördüğünüz gibi kumaş enim değişti. Ya da 145 yapıp küçültebilirim kumaş enimi.
Bu şekilde gördüğünüz gibi kumaş elini de pastaldan çıkmadan değiştirebiliyorum. Onun haricinde pastalımı yerleştirirken, özellikle manuel yerleştirirken parçalarımı ara bara aldıktan sonra, geçici bara aldıktan sonra parça listesini göster gizle butonuyla pastalımı büyütebilirim. Bu şekilde daha rahat bir yerleşim uygulayabilirim pastalımda. Bu şekilde. Yerleştikten sonra tekrardan ikonuma tıklayarak pastalımı küçültebilirim diğer parçalarımı alabilmek için. Aynı zamanda çıt göster butonuyla kalıbın üzerindeki çıtlarımı kontrol edebilirim. Eğer atıp atmadığımı hatırlamıyorsam bu şekilde çıtlarımı görebilirim. Tekrar tıkladığımda devre dışı kalır. Nokta göster butonuyla kalıbın üzerindeki noktalarımı görebilirim. Bilgi göster aktifken kalıbın üzerindeki beden bilgisini görürüm. Bilgi gösteri devre dışı bıraktığımda gördüğünüz gibi beden bilgisi silinir ama bu sadece görselde olan bir işlemdir. Yani plotter'dan çıkarken yine bedenleriniz kalıbın üzerinde yazar. Bindirmeyi göster dersem eğer kalıpta herhangi bir bindirme varsa onu gösterir bana. Ben kalıbıma boşluk vermiştim. 1 milim aralarda yerleşirken birer milim boşluk kalsın demiştim. Süper pastalı atarken. Eğer manuel yerleşimde bunu istemiyorsanız boşluk butonunu tıklayarak devre dışı bırakabilirsiniz. Böylece parçalarınız 0'a 0 yerleşebilir. Pastalda belli bir yeri büyütmek istiyorsanız ya da ölçü almak isterseniz buradaki mercek butonuyla bu işlemi yapabiliyorsunuz. Merceğe tıkladığım zaman nereyi büyütmek istiyorsam mouse'un sol tuşuna basılı tutarak kalıp üzerinde orayı kare içine alıp bırakıyorum. Gördüğünüz gibi burayı bana büyüterek getiriyor. İki kalıbın arasında ne kadar boşluk var görmek istersem de mouse'un sol tuşuyla tıklayarak şu şekilde dik olarak ölçüm alabiliyorum. Ya da buradan buraya ne kadar boşluk var görmek istersem görebildiğiniz gibi istediğim gibi ölçü almamı da sağlıyor. Sadece dik olarak alıyorum ölçülerimi, kavisli olarak ölçemiyorum. Aynı zamanda da mercek alanını oynat dersem mouse'umun ucu parçaların üzerindeyken şu şekilde gördüğünüz mavi kutucukla kalıbın üzerinde istediğim yerleri gezerek yerleşimini kontrol edebiliyorum. Bindirme var uyarısı geliyorsa gerçekten bindirme var mı diye bu şekilde kontrol edip bakabiliyorum. İşim bittikten sonra da kapat diyerek bu pencereyi de kapatıyorum. Pastal çizildikten sonra minyatür halinin çıktısını almak istersem yazdır butonuna basıp printer'dan pastalın minyatür halinin çıktısını alıp dosyama koyabiliyorum. Bu şekilde yazdır dediğimde direkt bana printer seçimi yaptırıyor. Gördüğünüz gibi printer'ı seçip yazdır dediğinizde de çıktığınızı rahatlıkla alabiliyorsunuz. Var olan pastal üzerinden bir pastal kopyası yapmayı yani pastalın adetlerini yükseltmeyi göstereceğim. Onun için öncelikle parçalarımı yukarı alıyorum. Süper pastalla yön 1'i seçerek normal bir pastal atımı gerçekleştireceğim. İşlemi sonlandırıyorum. Pastalım bu şekilde atılmışken pastal kopyası yap dediğim takdirde pastal menüsünden pastal kopyası yap diyorum. İşlemi kaydetmelisiniz diyor. Evet dediğimde gördüğünüz gibi burada bana aynı pastalımın bir kopyasını pastalın sonuna ekliyor. Eğer atılmış bir pastalım varsa bu şekilde pastal kopyası oluşturabiliyorum. Eğer pastalım atılmamışsa sadece parçalarım parça listesinde ise o zaman da adetlerimin 2'ye çıktığını görebiliyorum. Yani 2 ile çarpıldığını. 2 ise tekrar pastal kopyası yap dediğimde de 4'er adet parçalara sahip olabiliyorum bu şekilde. Diğer bir özelliğim de
pastal ekleme. Yani başka bir modelden atılmış bir pastalı ya da eklenmiş bir pastalın sadece parça listesine ekleme. Yine pastal menüsüne geliyorum. Pastal, pastal ekle. Kaydetmelisiniz işlemi diyor. Evet diyorum. Kütüphanemi açıyor bana gördüğünüz gibi. Çift tıkladığımda altındaki model dosyaları. Buradan istediğim dosyayı seçip istediğim model dosyasına gelip çift tıkladığımda altında daha önceden atılmış olan pastalları görebiliyorum bu şekilde. İstediğim pastalı seçip ekranda resmini görebiliyorum. Tamam diyerek onayladığım zaman da bunun eni büyükmüş, beni uyarıyor. Yine de okeyleyip pastalımı buraya alabiliyorum. Beni uyarıyor serisiz parçam için. Pastalım geldikten sonra da pastal enine göre buradan gelip kumaş enini değiştir diyerek kumaş enimi genişletebiliyorum gördüğünüz gibi. Aynı zamanda buraya da parça listelerim geliyor. Modele ait parça listem. İstersem süper pastalı tekrar çalıştırarak benim kalan parçalarımı da bu pastalın sonuna yerleştirebiliyorum. Ya da bu parçaları da yukarıya alarak direkt süper pastal diyerek iki model içinde ayrı döndürme seçenekleri uygulayarak tekrardan çalıştır diyerek iki modelimi karışık olarak atmasını sağlayabiliyorum burada. Biraz parçaların fazla olduğu için bekletiyor beni. Evet, şu anda gördüğünüz gibi iki parçamı da beraber atıyor. İşlemi sonlandırıyorum. Pastal işlemim bitti. Ayrıca pastala parça eklemek istersem parça menüsünden pastala parça ekle diyerek yine pastalımı kaydediyorum. Aynı şekilde bana kütüphanemi açıyor ve dikkat ettiyseniz en son girdiğim yeri bana hazır olarak getiriyor. Tekrar girmeme gerek kalmıyor eğer aynı dosyadan parça alacaksam. Şimdi ben farklı bir dosya seçeyim. Bu şekilde. Dosyamı seçtikten sonra hangi kalıbı istiyorsam kalıbı seçtiğimde kalıbımın resmini görebiliyorum. Sonrasında bedenlerini seçebiliyorum. Adetini belirliyorum. Orijinal mi, 2x mi olsun onu buradan seçiyorum. Orijinal diyorum. Ve tamam dediğimde bana parçamı getiriyor buraya. Aynı dosya içerisinden bir parça isteseydim eğer benim modelimin içinde getirecekti bu parçayı. Adetini yükseltecekti. Ama ben farklı bir dosyadan istediğim için gördüğünüz gibi ihraç diye bir bölüm açtı bana. Ve parçamı bu bölümün içinde getirdi. Bu şekilde kaç tane parça almak istersem ihraç bölümünün altında bana toplayacak ve istersem tekrar hepsini birden süper pastalla attırabileceğim. Ya da bu pastalın sonuna süper pastalla atıp ekleyebileceğim. Menülerimizde dosyada pastal kütüphanesi tıkladığım zaman bu modele ait eklenmiş olan pastallarımı görebilirim. Kumaş enini, uzunluğun, birim metrajını. Son kaydedilmiş halini getir dersem eğer pastalın en son kaydedilmiş halini getirir bana. Şöyle seçiyorum. Tekrar beni serisiz parçam için uyarıyor. Ve pastalımın en son kayıtlı olan halini bana getiriyor. Kaydet, normal işlemlerimi kaydetmem için kullandığım bir özellik. Farklı kaydet, bu pastalı eğer ikinci bir isimle kaydetmek istersem, diyelim ki 9038 Venezia 150 santim. Bu şekilde pastalımı ikinci olarak kaydedebiliyorum. Artık pastal kütüphanesine girdiğimde gördüğünüz gibi bir Venezian bir de 150 santim olarak iki ayrı pastalım var.
Yazdır, ilk başta bahsetmiştim. Printer'dan minyatür çıktısını almak isterseniz. HPGL gönder plotter, farklı plotterlarda bu pastalı çizdirmeniz için bu pastalı HPGL formatına dönüştürür. HPGL gönder katır, karton kesme makinelerinde bu pastalı kesebilmeniz için HPGL formatına dönüştürür. ISO gönder katırda kumaş kesim makinelerinde bu pastalı kesmeniz için ISO formatına dönüştürür. Çizdir pastanızı plotter'a gönderir. Çıkışta bu sayfadan çıkmanızı sağlar. Pastal ekle ve pastal kopyası yapı gördük. Pastaldaki parçaların bilgisini tıkladığımızda bu şekilde her bir parçanın bilgisini, asortisini, bedenini, özelliklerini, kumaş katı var mı, takla özelliği verilmiş mi, açı 90 özelliği verilmiş mi, bu şekilde takip edebilirsiniz. Pastal bilgileri dediğiniz zaman şu an attığınız pastalın bilgisini getirir size. Gördüğünüz gibi 2 model olduğunu burada belirtiyor. Asortilerini belirtiyor. Tarihi, kumaşı, kumaş eni, çekmesi varsa çekme bilgileri, uzunluğu, verimliliği. Bu şekilde bütün detaylarıyla toplamdaki kalıp sayısı, pastanızı kontrol edebiliyorsunuz. Yazdırı kullanarak isterseniz bunun printer'dan çıktısını da alabiliyorsunuz. Otomatik pastal, süper pastal gibi değil. Parçalarımı yukarıya alayım, pastalı boşaltayım. Otomatik pastal, gelişine pastalı yerleştirmek istediğiniz zamanlarda bu şekilde kullanacağınız bir pastal yerleştirme şekli. Gördüğünüz gibi bu şekilde pastalımı yerleştirdim. Süper pastalı görmüştük. Kumaş, burada kumaş enini değiştirin menüdeki fonksiyonu. Buradan biz ikondan göstermiştik onu. Çizgi oluşturmayı görmüştük. Parametrelerde size bahsettiğim F4, F5, işte F2 90 derece, F3 takla gibi, F12 kesim payı gibi bu kısa yolların değerlerini değiştirebiliyorsunuz isterseniz. Buradan değiştirip işte F2 yaptığımda 45 derece döndürsün diyerek düzenleyebiliyorsunuz. Kesim payı değeri 2 santim değil de 3 santim olsun diyerek buradan kesim payını değiştirebiliyorsunuz. Bu şekilde düzenlemeler yapabiliyorsunuz buradan kısa yollarla ilgili. Parça kısmında pastala parça ekleyi gördük. Parçayı sil, istediğiniz bir parçayı silmenizi sağlar buradaki parçalardan. Parçayı sil dediğinizde pastalda olan bütün parçaları gösterir size. İşte ben ön parçayı istemiyorum, bluzumun ön parçasını derseniz tamam dediğinizde bluzun ön parçasını gördüğünüz gibi burada siler, artık yok. Seçili parçaları sil. Burada yine çoklu seçim yaptığınız zaman da kullanacağınız bir olay. Ayrıca kısa yolu var bunun bir de. Mouse'un sağ tuşuyla kare içine aldığımız zaman parçaları gördüğünüz gibi çoklu seçim yapabiliyorduk. Daha sonra sol tuşa bir kere tıklayıp çoklu olarak gördüğü anda parçalarınızı çoklu hareket ettirebildiğiniz anda klavyeden Delete tuşuna basarak da çoklu olarak seçim yapabilirsiniz. Ya da parçayı seçip Delete tuşuna basarak tek bir parçayı bu şekilde silebilirsiniz. Kesim payı ekle sil. Bunlar hep kısa yolların menüdeki halleri. Seçili 2 noktadan üst üste bindir. Eğer isterseniz parçalarınızı tıkladığınızda noktalarını gösterir. İstediğiniz noktalardan parçaları üst üste bindirebilirsiniz. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi köşe noktalarını tıkladığımda üst üste bindi. Büyük bedenle küçük beden arasındaki farkı şu an görebiliyorum. Gördüğünüz gibi. İstediğim gibi de üstünden tekrardan çekip ayırabiliyorum. Bindirmeyi kontrol etmek için kullanacağınız fonksiyon, eğer size bindirme uyarısı geliyorsa pastalda. Bunlar da gördüğünüz gibi kısa yolların menüdeki halleri. Açılı döndür, F4, F5, çevir, F3,
hassas döndür, ters döndür, kumaş katı göster F7. Bu şekilde kalıplarınızı kısa yollarla ya da buradaki menüdeki fonksiyonlarla döndürüp işlemler uygulayabiliyorsunuz. Assorti, eğer elde yerleşim yapıyorsanız Süper Pastel'da nasıl yön 1, yön 2 seçiyoruz. Aynı şekilde burada da o işlemi uygulayabilirsiniz. Parçalarımı yukarı atıyorum. İşlem deyip geçici bara aldığımda şu an zaten yönlü. Çünkü ben Süper Pastel çalıştırmadan önce yön seçtim. Ama yön seçmediğim durumlarda, yani Süper Pastel'le hiç yönlü çalıştırmadığım durumlarda buradan Assorti'yi tıklayıp istediğim gibi yön 1 değil de yön 2 olsun diyerek de buradan değişiklik yapabilirim. Gördüğünüz anda seçtiğim anda burada parçalarım döndü. Parçayı serbest yerleştir, F6, seçili parçayı menüye gönder, F9, ara bara gönder, F10. Burada hep söylediğim kısa yolların menüdeki halleri, geçici barı boşalt, pastalı boşalt, buradaki ikonlarımızın menüdeki halleri. Görünümden parça listesini göster gizle, burada göstermiştim ikonundan, zoom, mercek, onu da ikondan görmüştük. Yardıma gelirsek de seçeneklerde yine ilk başta gördüğümüz DesignKit'in genel ayarlarına girebiliyoruz. Yardım konuları diyerek DesignKit kitapçığına ulaşabiliyoruz Pastel'dan da. Aynı şekilde video galerisi ve DesignKit hakkında seçerek de istediğimiz bilgilere ulaşabiliyoruz. Pastel işlemlerimiz de bu şekilde gördüğünüz gibi. En başta kalıplarımızın fotoğrafını çektik. DesignKit'e attık, düzelttik, seriledik, düz iplerini ekledik ve pastala kalıplarımızı gönderdik. Pastel atma işlemini de gerçekleştirdik. DesignKit model dosyası alma ve gönderme işlemi. Sisteminizde farklı bir DesignKit kullanıcısından bir model dosyası almak istediğinizde öncelikle bunu masa üstüne alıyoruz. Gördüğünüz gibi benim dosyam masa üstünde. Bu dosyayı mail ya da flash yardımıyla alabilirsiniz. Dosyayı aldıktan sonra programımı açıp model al zip ikonunu tıklayarak masa üstündeki dosyamı buluyorum. Dosyamı seçip aç butonuna tıklayarak gördüğünüz gibi dosyayı sistemime alıyorum. Yalnız şu an dosyaya girmek istediğimde bana şöyle bir uyarı verecek. Gördüğünüz gibi sizin firmanıza ait olmayan kalıplar var diyor. Bu dosyayı açabilmem için benim dosyayı almış olduğum firmaya ait dosya anahtar şifresine ihtiyacım var. Bu güvenlik açısından oluşturulmuş bir sistem. Her DesignKit kullanıcısının kendine ait bir dosya anahtar şifresi bulunuyor. Model dosyasını aldığınız firmadan bu anahtar şifresini istiyorsunuz ve daha sonradan ayarlar kısmına gelip seçenekler diyerek dosya güvenliği kısmına bu şifreyi giriyoruz. Firma adı, deneme yazıyorum. Dosya anahtarı, dosya anahtarımı da buraya ekliyorum ve tamam diyerek işlemi onaylıyorum. Artık dosya şifremi girdiğim için buraya gelip dosyamı açabileceğim ve kalıplarımı görüp işlemlerimi gerçekleştirebileceğim. Girmiş olduğunuz dosya anahtar şifresini silmek istediğinizde ayarlar, seçenekler menüsünden dosya güvenliği kısmından sil butonuna tıklayarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Aynı şekilde tekrar bir model dosyası aldığınızda dosyayı açabilmek için yine bu dosya güvenliği şifresine ihtiyaç duyacaksınız. Yeniden bu şifreyi sisteminizde tanımlamanız gerekmektedir. Aynı şekilde ben farklı bir DesignKit kullanıcısına bir model dosyası göndereceksem de model dosyasını seçtikten sonra model ver zip ikonunu tıklıyorum. Dosyayı kaydedeceğim yeri seçip kaydet ikonuna basarak işlemi gerçekleştiriyorum. Gördüğünüz gibi zip dosyam buraya geldi. İster mail yoluyla yine istersem de flash yardımıyla bu dosyayı karşı tarafa müşterime gönderebiliyorum. Farklı bir CAD programında oluşturulmuş bir model dosyasını almak istediğinizde de CAD sistemleri arasında dosya transfer işlemini sağlayan
ortak bir format olan DXF formatında bu işlemi yapmanız gerekir. DXF alma modülünüz programınızda aktif konumdadır. DXF gönderme modülünüz aktif değilse bununla ilgili sistem sağlayıcınızla irtibata geçebilirsiniz. Mail ya da flash yardımıyla bilgisayarıma aldığım dosyayı DesignCAD'e aktarmak için Model al DXF ikonuna tıklıyorum. Burada dosyayı kaydettiğim yeri buluyorum. Benimki yerel disk C'nin içinde DesignCAD Export'ta. Dosyayı seçtikten sonra yine aç butonuyla işlemi onaylıyorum. Dosya alma işlemi sırasında bekliyorum ve gördüğünüz gibi dosya alma işlemi gerçekleşti. Burada dosyamı seçip kalıp tasarıma girerek kalıplarımı kontrol edip işlemlerimi gerçekleştirebiliyorum. Farklı bir CAD sistemine bir model dosyası göndermek istediğimde de yine bu işlemi DXF formatında gerçekleştiriyorum. Kalıplarımı ekrana aldıktan sonra dosya menüsünden Gönder DXF'i seçiyorum. Burada genellikle kullanılan tip bir özelliğidir. Dosya tipi olarak zip'i seçiyorum. Zip dosyası halinde göndermesi için. Ölçü dosyası oluştur ya da oluşturma diye işaretleyebiliyorum. Şifre kısmı ise ilk kurulumda size verilmiş olan beyaz karttaki dosya ihraç şifresi. Buraya şifremi giriyorum. Ve tamam diyerek işlemi onaylıyorum. Sonrasında dosyayı kaydetmek istediğim yeri seçip kaydet diyerek işlemimi bitiriyorum. Dosya verme işlemi başarıyla gerçekleşti diyor. Okeyliyorum. Masa üstüne kaydettiğim için buradan masa üstünden gördüğünüz gibi işlemimi kontrol edebiliyorum. Bu dosyayı çift tıklayarak açtığımızda DXF olarak gönderdiğimiz model dosyasını ve model dosyasının bedenlerinin bulunduğu rule dosyasını içerisinde görebiliyoruz. DesignCAD teorik eğitimimizin sonuna geldik. Umarım bu 5 günlük eğitim sizin için de verimli olmuştur. Diğer eğitim videolarımıza web adresimizden ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar, hoşça kalın.